Sevgililer Günü için kendimize yelek örüyoruz. Çünkü en değerlimiz kendimiziz. Kendini sevmeyen başkasını sevemez. Diğer türlüsünü iddia eden bir daha düşünsün. Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir yelek örüyoruz. Dilerim beğenirsiniz. Keyifli seyirler diliyorum. Bu bölümde yeleğimizin modelinden daha çok bahsedeceğim. Kaç santim olduğundan, kaç örnek olduğundan ve bazı püf noktalarından bahsedeceğim. Örnek için birinci bölümü seyretmemiz gerekiyor. Devam ediyoruz. 104 ilmekle arkaya başlıyoruz. Burada arkadan başladık. Sadece arka değil, kolların alt bölümleri de burada var. 5 tane örnek kurduk süpürge örneğimizden. Yanlarda ikişer tane fazladan ilmeğimiz var. Aynen diğer parçada da yapmış olduğumuz gibi. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5 sıra süpürge örneğimizi kurduktan sonra sağdan ve soldan 20'şer ilmek sayıp işaretimizi alacağız. Üçgenimizin tam orta noktasından solda 2 tane, sağ tarafta da 2 tane ilmek kalana kadar 20 ilmeğimizi keseceğiz. O aradaki bölüm 1, 2, 3 tane sıramızın olduğu bölüm bizim arkamız olacak. Yanda bir tane kalan bölümde kol altı bölüm olacak. Hem ön hem de arka kol altı. İşarete kadar kesme yapacağız. Yeniden süpürge modelimizi, örneğimizi kurarak buraya kadar geleceğiz ve buradan da tekrar bu tarafa doğru kesmemizi yapacağız ve böylece sadece sırt bölümünde arka üst bölümü öreceğiz ve daha sonra da ön için başka bir parça öreceğiz. Çünkü bu klasik bir yelek değil. Bu örnek bilindik, çok görülmüş bir örnek. Yelek yapıyoruz ama yeleğimiz sıradan bir yelek değil. Biraz farklı bir model çalışmak istiyorum. Çünkü klasik bir modeli klasik bir yelekle birleştirmek istemiyorum. Çok görülmüş bir şeyi yapmak istemiyorum. Birazcık değişiklik yapalım. Örgülerle oynayalım. Şöyle işaretlerimizi göstermek istiyorum. Tam orta noktadan değil. Şurası bizim tam ortadaki ilmeğimiz. Bir iki tane kenara kadar kesme yapacağım. Neden o iki tane kenara kadar tam ortadan değil derseniz de şuradaki başlangıçta da iki tane ilmeğimiz vardı, hatırlıyorsunuz. Onu tekrar etmek istiyorum. Ve hemen ilk ilmeğin kenarından ajur yaptığımda da çirkin bir görüntü olmasın diye aynı işlemi yapacağım. Diğer taraftan da aynı şekilde işaretimi alacağım ve önce şuradaki kesme işlemi bir yapmak istiyorum. Tığım ile yapmak istiyorum çünkü daha kolay olacak benim için. Ben böyle yapıyorum diye siz de böyle yapmak zorunda değilsiniz. Ben bazen şişle yapıyorum, bazen tığla yapıyorum. O an hangisi kolayıma geliyorsa. Ne yapıyoruz? Kolaylaştırıyoruz. Zorlaştırmanın bir alemi yok. Şimdi efendim gelelim şuradan ilmeğimi alıyorum. Şöyle de iyice yaklaştırayım size. Işığım, yeni bir ışık aldım ama şu an odanın ışığı yetersiz. Bunu da değiştireceğim. İyice yaklaşıyorum ki net görebilin. Birazcık daha ışığımı kaldırsam iyi olacak sanki. Evet, biraz daha iyi oldu. Şimdi burada kesme işlemini yapıyoruz. Hemen aldım ilmeğimi. Tersinde olduğum için tersinden kesme işlemleri yapıyorum. Tersini tersten, düzünü düzden kesme işlemleri yaparak bu işlemi devam edeceğim.
Bu bölüm hem kol altına hem de bir miktarda öne kayacak bir bölüm. Öne ayrı bir parça öreceğiz ve daha sonra o bölümle bu parçayı birleştireceğiz. Kesme işlemine devam ediyorum yapmaya. Şöyle bir kesme işlemimiz var şu an. Şişim kalın olduğu için kesme yapmış olduğum tığım da kalın ve birazcık da bol bol bırakmaya çalışarak örüyorum ki gergin bir görüntü olmasın. Çünkü burası gergin olursa kol altımızda gerginlik olacaktır ve örneğimiz de bozuk olacaktır. Olabildiğince alttaki sıralara uygun bir kesme işlemi yapıyorum. Ajuru da yine tersinden alarak kestim. Ve sonuncu kesme işlemimi gerçekleştiriyorum. Şöyle bir bakıyorum. Ortadan 2 tane bırakacaktık diğer tarafa doğru. Bir tane daha kesiyorum. Ve bunu artık şişime takarak yeniden süpürge örneğimizi kurmaya devam edeceğim. Buraya kadar ters örmemiz gereken bölümdeyiz. Şuraya kadar tersi ördükten sonra şuraya tekrardan tam ortadan 2 tane bu tarafa doğru, kenara doğru iğnemi takacağım. Burada da kesmeyi yaptıktan sonra örneğim devam edecek. Örgü örerken hangisi kolayıma geliyorsa öyle devam ediyorum. Hayatı kolaylaştırmak lazım. Yeterince zor zaten. Şu anda çok basit bir şekilde devam ediyorum. Diğer taraftaki kesmeyi yapmaya. Daha sonra da 2 ilmek ve ajur bıraktıktan sonra aynen örneğin başındaki gibi süpürge örneğimi kuracağım. Kol evinde bir örnek içeri girerek arkamızı örmeye devam ediyoruz. Tam arka ortamız ortadaki örneğimizin ortasından geçiyor. Oraya işaret almadım. 3 örneğimizin ortasındaki örneğimizin tam ortasındaki düz çizgimiz, yani hemen onu da şöyle göstereyim. Şurası bizim arka ortamız. Şu kollarda da yapmak istediğim şeyi her iki tarafta da işaretledim, görüyorsunuz. Bunu şöyle tersinden anlatayım. Daha güzel anlatmış olacağız. Burada da güllerim dökülüyor. Evet. Şöyle kıvıracağız arkadaşlar. Şurası bizim kol evimiz. Şöyle yukarıya doğru çıkıyoruz. Dümdüz çıkıyoruz. Şurada da kol evimiz tam yandan. Şurası bizim normalde 2 parça yelek ördüğümüzde ön ve arkayı birleştirdiğimiz nokta. Burası farklı bir örgü şeklinde öreceğim için, değişik bir yelek olacağı için tabii ki benzerleri vardır ama bu örnekte olanını görmediğim için farklı diyorum. Şuraya işaretimi aldım. Burası bizim yanımız ve şuradan itibaren hiçbir şekilde oyuntu yapmadım. Örneğin gelişinden dolayı, şurada bizim eksiltmelerimizden dolayı sanki böyle yuvarlak bir şekilde kesmişim gibi bir görüntü oldu. Ama burayı ben dümdüz kestim. Sadece şurada görüyorsunuz, şuradaki yuvarlaklık burada da olduğu için kol evimiz kendiliğinden oluşmuş oldu. Bu durum çok güzel. Çok beğendim o noktayı ve şimdi ben kolda devam ediyorum.
Buradaki kol evi yüksekliğini herkes kendi vücut ölçüsüne göre ayarlayacak. Yeleğimizin arka parçasını tamamlamış bulunuyorum. Şimdi şu öne dönen bölümleri görüyorsunuz. İğneden itibaren kol altından öne dönecekler. Şuradan başlayarak bir ölçü alarak şöyle geliyoruz. Şuraya kadar bir ölçü alıyoruz. Veya ben çok pratik bir şekilde şöyle yaptım. Siz de kendi ördüğünüz ölçülerdeki yeleği yapabilirsiniz. Yeni bir parça başlayacağız. Şuradan şuraya kaç tane örnek gidiyor hesaplayacağız. Daha sonra şuradan şuraya kaç tane örnek gidiyor hesaplayacağız. Yakada zaten belli 3 tane örneğimiz var. Şuradan şuraya olan örnek sayısı ve şuradan şuraya örnek sayısı artı yakayı hesaplıyoruz. Benim örnek sayım 9. 9 tane örneği sığdıracak şekilde şimdi şişime yeniden ilmek atacağım. Her örneğim 20 tane ilmek gerektiriyordu. 9 çarpı 20 ilmek atıyorum. Siz de kendi bedeninize göre bunu uyarladıktan sonra ilmeklerinizi yeniden atıyorsunuz ama attığınız ilmekler 20 ve katları şeklinde olmak zorunda, yoksa örneğimizi oturtamayız. Bu örgüde 100 artı 4 ilmek, toplamda 104 ilmek yaparak 5 tane süpürge yapmıştım. Diğer örgüde de 180 artı 4 ilmek ile başlıyorum. Eğer karşınıza bu video ile çıktıysam birinci bölümünde bu başlangıcı değil, uzun parçanın başlangıcını yaptım ve baştan sona tüm süpürge örneğini adım adım sıra sıra anlattım. Lütfen ilk olarak ona bakmanızı rica edeceğim. İki parçadan oluşan yeleğimizin ikinci parçası. Şurası ön etek ucuna gelecek. Şurası da diğer ön etek ucuna gelecek. Bir tanesi sağa, bir tanesi sola. Şu bölümü de şuradan başlayarak yan tarafla birleştireceğiz. Kol evi yapacağız. Yakaya birleştireceğiz. Tekrar kol evi ve tekrar yana birleştirerek boylu boyunca yeleğimizi ekleyeceğiz. Şimdi burada ben 184 ilmek attım ve 9 tane süpürge yaptım. 4 tane süpürge ördükten sonra bir sıra ters ördüm ve düzünden keserek bu parçayı bitiriyorum. Kesmemizi de istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Sadece yaparken kesmenizi sıkı yapmamaya çalışın, bol bol yapmaya çalışın. Çünkü diğer parçamıza eklediğimizde bu bizim önün ve yakanın ve kol evinin parçası olduğu için gergin bir parça olsun istemiyoruz. Onun için ister böyle atabilirsiniz, kesebilirsiniz ama bol bol kesin. Bol bol kesemiyorum diyenler için de mesela ben şu an 5,5'la örüyorum. 6 veya 6,5'la kesebilirsiniz. Böylece buradaki gerginliğiniz ne kadar az olursa o kadar iyi. Zaten kol evini ve etek ucunu tığlayacağımız için orada bolluk olması bir problem olmayacak. Yanlarda da birleştirmemiz daha güzel olacak. Şimdi böyle upuzun bir parçamız var, görüyorsunuz. Birazdan size ölçülerini de vereceğim. Burası düzü, şöyle katlayarak gösterdiğimde bayağı büyükçe bir parçamız var. Şurada da arka ve önün bir parçası olan şu bölüm, biliyorsunuz önlerin bölümü. Ne yapacağız? Etek ucundan başlayarak bunları birleştireceğiz. Şöyle sığıyor mu acaba kamerama? Şuradan birleştireceğiz. Şurada bir miktar kol evi bıraktıktan sonra arkayı birleştirip diğer tarafı da birleştireceğiz. Ben şimdi bunu daha iyi anlayabilmeniz, ölçüler ve sayılarla ilgili daha net kafanızda otursun diye hemen tableti çizip geliyorum. Ben bol bir kesme yapamıyorum. Kesmelerim hep sıkışık oluyor. İstediğim kadar ferah olmuyor diyorsanız sizin için de küçük bir püf noktası ile geldim. Bir zincir atıyoruz. Bir kesme yapıyoruz. Bir zincir.
Bir kesme yapıyoruz. Bir zincir yapıyoruz. Bir kesme yapıyoruz. Bir zincir yapıyoruz. Bir kesme, bir zincir. Burayı ne kadar sıkışık keserseniz kesin, şuradaki zincirlerin arasındaki boşluk size ferahlık sağlayacak. Şimdi bizim bir tane böyle bir parçamız var, bir tane de uzun parçamız var. Yeleğimiz iki parçadan oluşuyor. Birinci parçamız arka ve önünde bir miktarı olan şöyle bir parçamız var. Şurada kol evimizin arka kol evine ve ön kol evinin de bir parçasını görüyorsunuz. Hem bu tarafta hem bu tarafta aynı şekilde kesim yaparak ön kol evinin de bir parçasını oluşturduk. Şurası da bizim yakamız olacak ve omuzlar olacak. Şimdi burada detayları vermek için hemen size çizim ile anlatmak istiyorum. Birazcık da kameramı yaklaştırsam daha güzel görebileceksiniz. Işığımı yakmadım ama sanırım tepedeki ışık yeterli. Şöyle, şurada bizim şu ana parçamızın olduğu şekli çizdim. Hemen başlayalım anlatmaya. 5 tane süpürge örneğimiz ile başlamıştık ve bir örneğimiz bizim 20 tane ilmek içeriyordu. Ve 5 örneğimizde 100 ilmek içeriyor. Bir de artı 4 ilmeğimiz vardı. Şimdi 100 ilmek yaptık. 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördükten sonra dümdüz bir tane süpürge örneğine yani 20 ilmeği kestik. Şimdi ben hemen şurada size santim olarak da vermek istiyorum. Bu yeleğim benim 38-40 beden arkadaşlar. Eğer 42 yapacaksanız bir tane daha süpürge örneği yapmanız gerekiyor veya ben 5,5 numara şiş ile ördüm. Siz 6, 6,5, 7 numara şiş ile örerek bedeni büyütebilirsiniz. Şurada 5 tane örneğimiz 100 ilmekti. Şuradan şurası hemen şöyle gösteriyorum size. Şurası 70 santim. Etek ucundan yakanın dikileceği noktaya kadar toplamda 2, 4, 6, 8 tane süpürge örneği yaptım. Şurada yakamız şu kestiğimiz noktadan itibaren yukarıya dümdüz çıkmıştık. 19 santim çıktık. 1, 2, 3 tane süpürge örneği çıktı. 42 santim bu ediyor. Burası 3 süpürge örneğimiz. Yanlarda yine her iki tarafta 2 ilmeğimiz var. Şurada 20 ilmek keserken tam ortada sağlı sollu ilmekler arttırdığımız şu üçgenlerimizi yaparken burada tek taraflı yapmış olduğumuz bir üçgenimiz vardı. Tam o ortadan 1-2 ilmek kalana kadar kestiğim için doğal olarak burada 2 tane fazladan ilmeğimiz hem sağ tarafta hem sol tarafta kaldı. Burayı da anlattım. Şimdi kol evinde toplamda bir süpürge örneği kesmişim ve 16 santim kesmişim. 8 santim önde, 8 santimde arkada kaldı. Önde bizim şurada iğne ile işaretlediğimiz tam süpürgemizin ortasından geçen bu sütunla belirtiliyor. Buradan öne parça diktiğimizde kol evimiz doğal olarak çok güzel bir şekilde oluşacak. Önde 5 tane süpürge yaptıktan sonra 28 santime ulaşmışım. Kol evi 19 santimde, yüksekliğinden bahsediyorum ve şöyle de bir parça daha ördüm. Henüz onun kesmelerini yapmadım. Öne, yakaya ve kol evine gelecek dümdüz bir parça ördüm. 184 ilmek attım. 9 tane süpürge örneğim sığıyor. Kaç santim? 126 santim eni bu örmüş olduğum uzun parçanın ve 21 santimde boyu. Orada 4 tane süpürge örneği yaptım. Burası bizim etek ucumuza gelecek 21 santime. Burası da bizim etek ucumuza gelecek ve arka ortası da şuradaki çizgimize
denk gelecek. Şuraya tam şu nokta yapmış olduğum bölüm ve kırmızı çizgimiz bizim arka ortamız. Şuradaki parçamızdaki çizgimizde o noktadan itibaren dikilecek. Önce yakayı dikeceğiz. Arka, yaka ve omuz. Sonra kol evlerimiz var şurada. Şöyle yeşille belirteyim. Bu tarafta da kol evimiz var. Yeşille belirteyim. Ve daha sonra da ön yanları dikeceğiz. Ve bizim oyuntulu bir parçamız olacak. Şurada bizim şu küçük dikdörtgenleri de şöyle açık mavi ile belirteyim. Görüneceğini düşünüyorum. Şöyle bir parçamız var bizim önden. Buraya geldiğinde buralarda bizim yan olacak ve artık kol evimizde çok güzel bir şekilde örneğin kendi kavisi olduğu için burada ben herhangi bir eksiltme, arttırma bir şey yapmadım. Dümdüz kestim. Ama süpürgemiz örülürken ve kesilirken yuvarlak bir şekilde kesildiği için çok güzel kendiliğinden doğal bir kol evi oldu. Şurada ekstradan çizmiş olduğum mavi parçalar öndeki parçaların birleştikten sonraki halini göstermek için de artı bir parça örmeyeceğiz. İki parçadan oluşan bir yelek bu. Başka bir parçası yok. Şöyle bir görüntümüz var. Bu kadar. Hemen şuraya kaç numara şişle ördüğümü de yazıyorum. Bedenimizi de yazayım. 5,5 no şiş. Beden 38 40. Ama şunu da unutmayın arkadaşlar, her firmanın kendi beden tablosu var. Ben şu an piyasadaki ilk 3'e bakarak bu bedeni veriyorum. Çoğu firmanın santimleri birbirini tutmuyor. O yüzden kendi göğüs çevrenizi ölçerek yapmanızı tavsiye edeceğim. Bol olması daha iyi dar olmasından. Şurada bir darlık olursa da önde örmüş olduğum uzun parçayı bir parça uzun yaparsınız ve geniş yaparsınız. Buraya oturtturduğunuzda öndeki bölüme mesela ben 4 tane süpürge yaptım. Siz 5 tane süpürge yaparsınız. 6 tane süpürge yaparsınız. Gene o bir şekilde oturur. Ve şuradaki süpürgelerin sayısını da arttırarak da yine istediğiniz bedene ulaşırsınız. Buradaki süpürge sayım benim 20 tane ilmek ediyordu. 20 ilmek sizin şişinizde ve ipinizde kaç santim oluyoru hesapladıktan sonra bir de süpürge sırasını hesaplıyorsunuz. 12 sırada bir süpürgemiz oluyor. 12 sırada kaç santime ulaşıyorsunuz da hesapladıktan sonra istediğiniz yeleği istediğiniz kişiye örebilirsiniz. Çok kolay bir şekilde yapabileceğinizi düşünüyorum. Hemen şunu da şöyle bir kenara çekeyim. Şurayı da kapattıktan sonra şöyle bir görüntüyü çekmenizi tavsiye edeceğim. Elinizde böyle bir şey olursa, bu benim ölçülerimle yapılmış olan bir yelek. Siz de kendi ölçülerinize göre şurada bir hesaplama, şurada küçük bir hesaplama yaptıktan sonra istediğiniz her şeyi örebileceksiniz. Şimdi ben uzun parçadaki kesmelerimi yapıyorum. Daha sonra beraberce birleştireceğiz ve kalan detayları konuşuyor olacağız. O noktada buluşalım. Arka ortasına bir işaret aldım. Bu uzun parçamın da tam ortasına bir işaret alıyorum. Bu işareti aldığım yerler birbirine denk gelecek şekilde birleştireceğiz. Şöyle buradan işaretlerim de altta kaldı. Bunları kenara çıkarayım. İşaretler böyle örgülerde, özellikle ince örgülerde ve ajurlu örgülerde dikiş için çok önemlidir. Düz örgülerden daha önemlidir. Dikiş dikerken bazı ufak tefek potlukları veya gerginlikleri ütüyle, ütü beziyle çözebilirsiniz. Ama örgüde bunu yapamayacağınız için daha dikkatli olmanız gerekiyor. O yüzden önce tüm bu noktaları tek tek işaretliyoruz.
arka ortasından kol evine kadar olan bölümü ikisini birden hem işaretliyorum hem de birleştirmiş oldum şu an ipimle. Şuradan tekrar bir ölçü yapıyorum. Şöyle bakıyorum. Şunun bitiş noktasından şu uca kadar geliyorum. Aynı sayıda olması lazım sağa sola doğru örneğimizin. Aynı sayıda işaretliyorum ikisini birden. Hem de buradan dikişim de kolay olacak. Dikişle veya tığ ile yapabilirsiniz. İğne veya tığ ile. Ben tığ ile deneyeceğim. Çünkü bu ipte iğne biraz kolay olmuyor. Beni zorluyor. Yünüm toplanıyor. Daha sonra etek ucundan her iki etek ucumuzu da tutuyoruz. Üst üste buradan başlangıcımızı yapacağız. Buraları da birleştirerek gidiyorum. İstiyorsanız toplu iğne ile de yapabilirsiniz. Ama hem şişim kalın olduğu için 5,5 numara şiş kalın olduğu için hem de ajurlu bir örnek olduğu için toplu iğne pek dikiş bitene kadar bu örgünün üzerinde kalmayacaktır. O yüzden böyle birleştirmeniz daha kolay. Daha sonra şöyle güzelce bir işaretliyoruz. Bu dikişleri içten de yapabilirsiniz, dıştan da yapabilirsiniz. Burada artık herkes kendi zevkine göre bu işlemi yapacak. İyice güzelce denk gelecek şekilde işaretledim. Burada yine gördüğünüz gibi karşılıklı olarak tığımı işaretliyorum ve tığımın yardımıyla birleştiriyorum. Bu tarafa da aynı işlemleri yapacağım. Aynı işlemleri hepsini bittiğini farz ediyoruz. Ve şurada kol evimizle ilgili bir durum var. Bu noktada şurayı bir terleyin arkadaşlar. Şurayı bir terliyorsunuz. Etek ucundan kol evine kadar terliyorsunuz. Daha sonra arka ortasından omuza kadar terliyorsunuz. Sıkı sıkı terleyin. Daha sonra her iki tarafı da terledikten sonra bunu bir giyiyorsunuz ve kol eviniz ayna karşısında nasıl gözüküyor'a bir bakıyorsunuz. Eğer kol evinde bir potluk, bir darlık varsa yeniden bir düzenleme yapın. 1-2 santimcik oynamalar yaparak kolunuzu rahat bir şekilde giyebileceğiniz bir şekilde ayarlayın. Eğer bunu direkt olarak kendi ipiyle birleştirip sıkı sıkı da düğümledikten sonra yapmaya kalkarsanız uzun sürecek. Yol yakınken bu noktada toplamanız olayı daha iyi olacak. Şimdi şurada görüyorsunuz şu iğneden itibaren ön dönüyor. Burada bizim upuzun bir parçamız var. Yaka, ön, kol evi hepsi olan bir parçamız var. Onunla birleştiğinde şöyle bir görüntümüz oluyor. Şurada azıcık da bizim yakamız arkaya dönecek. Çünkü burada bir görüntümüz düzgün olması lazım. Giydiğinde bu arkaya dönecek şöyle birazcık. O yüzden de şöyle de bir ön kol evimiz var. Şimdi size bu anlatmış olduğum işlemlerin hepsini tek tek yapıyorum. Terleyip bir giyeceğim. Giydikten sonra kol evim nasıl duruyormuş baktıktan sonra ayarlamam gereken yerler varsa onları ayarlayacağım. Daha sonra da birleştiriyorum ve detaylarla karşınızda olacağım. O noktada buluşalım. Şurada ipimi bağlıyorum. Hemen açıp göstereceğim buranın neresi olduğunu ve bir tığlama yapacağız. Buradaki kıvrılmayı önleyeceğiz ve kollarla bir bütünlük sağlamış olacağız aynı zamanda. Şimdi şuradaki iğnemizi görüyorsunuz. Burası tam kolumuzun altındaki noktaydı. Şuradan itibaren bizim ön bedenimiz var ve şuradan itibaren olan ön bedenimizde süpürgemizin yuvarlaklığı geliyor. Daha sonra burası süpürgemiz öne doğru olduğu için yuvarlaklığımız ön ortasında kalıyor. Şurada minik bir tığlama yaparak devam edeceğiz. Hemen onu nasıl yapacağımızı göstermek istiyorum. Burada 4 numara tığımı kullanıyorum. İlk tığlamamı tığımın başına aldım. Yandaki yuvaya battım ve bir yalancı sık iğne yaptım. İkinci tığlamada tığımın başına almadan
Sık iğne yaptığım yere battım. Yan yuvadayım. Üçünü birden aldım. Şuradaki ilmeğin içinden geçtim. Yan yuvadayım. Üçünü birden aldım. Aynı zamanda alıyorum. Burada 4 numara tığ kullanıyorum ki bizim etek ucumuz gergin olmasın. Şurada şunu da belirtmek istiyorum. Burada dikişten itibaren öne doğru gidiyoruz. Ön noktasına gidiyoruz. Şu tarafta da aynı tığlamayı yaptım ama orada şu ipi de görüyorsunuz, size gösterebilmek için böyle bıraktım. Ön ortasından başlayıp şuradaki dikişte bitirdim. Bunu şimdi ben arkada saklayacağım. Bizim tığlamamız aynı yönde olsun. Biri terste biri örgümüzün yüzünde olmasın diye bu işlemi yaptım. Daha sonra kollarda da aynı işlemi yapacağım. Sadece şu bölümü yapıyoruz. Eklediğimiz uzun parçanın ön etek ucuna gelen bölümünü yapıyoruz ki şu kıvrıklık olmasın diye. Görüyorsunuz baya bir kıvrılıyor yanlar. Bunu yaptıktan sonra kıvrıklığımız azalacak. Burada etek uçlarından sonra koluma da tığlama yaptım ve böylece görüyorsunuz daha derli toplu bir hal aldı. Şuradaki iplerimizi birazdan toparlayacağız. Şimdi şuradaki kolumu da tığlama yaptıktan sonra işlemimiz bitecek. Şöyle ikisini yan yana göstermek istiyorum. Tığlanmış hali ve tığlanmamış hali olarak istiyorsanız böyle de bırakabilirsiniz ama şu görüntü bana biraz daha derli toplu gözüktü. Şunun da olmadığını düşündüğümüzde daha güzel bir kol evimiz oldu. Arkada gayet güzel oldu. Bunların hepsini telledikten sonra yaptım arkadaşlar. Önce bir telleyip giyiyoruz. Kol evimizi ayarladıktan sonra diğer kalan detayları yapıyoruz. Şurada sil. Şurada ön yanı birleştirdikten sonra ipimizi bağlıyoruz ve tığlamamıza geçiyoruz. Şurada hala görüyorsunuz, yanda iğnem hala duruyor. Aynı tığlamayı burada da yapıyorum ve yeleğimiz bitiyor. Arkadan görünmeyecek şekilde tığımızla bir güzel ilmeklerin içerisinden girdik. Ve hemen arkadan da kontrol edelim. Görüyorsunuz, gözükmüyor ve ipimizi burada mecburi bir düğüm yapmak zorunda kaldım. İpim bitti çünkü. Şöyle çekerek bir de güzel şöyle gerdiriyorum. Ve görünmemesi için şurada tekrar bir iki tane daha ilmeğin içerisinden yürütüyorum. Tersinde şöyle bir kontrol edelim. Büzüşüklük var mı? Böylece yeleğimizi bitiriyoruz. Şimdi hemen ölçüyorum, biçiyorum, karşınıza geliyorum. Uzun uzun anlatmış olduğum gibi size burada bir iki tane detay kalmış. Onları söyleyeceğim. Süpürge örnekli yelek yapımı idi projemizin adı ve tığ numaralarını söylemedim. Şu etek uçlarında kullandığım bölüm 4 numara ile, kol evlerinde ise 3,5 numara tığ ile tığlama yaptım ve başka nerede eksiğimiz var diye bakıyorum. İpimden bahsetmedim. İpim hemen gösteriyorum. Şöyle de kameraya iyice yaklaştırayım. Görüyorsunuz. 2 kat incecik simden şöyle elimde göstereyim. 2 kat incecik simi var ve 2 kat da incecik moheri var. Çok güzel bir ip. Bu ipi de ben yine böyle kilo ile satılan bobin şeklinde ip olarak aldım. Bir markası yok.
Eğer bu ipin nereden aldığımı sormak isterseniz de Instagram'dan bana mesaj atarsanız elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Çok beğendiğim ipler aldım oradan. Birçoğunu ördüm ama hala örmediğim proje halinde kenarda beni bekleyen ipler var. Gerçekten çok güzel ipleri varmış ve önümüzdeki günlerde de onlarla devam edeceğiz kısmet olursa. Kaç gram kullandığıma gelince de 170 gram gibi bir ip kullandım. Bu tabii ki aynı ipten ve aynı şiş ile benim gibi öreceksiniz. Bu gram ve her zaman dediğim gibi ipiniz başka ise, sıkı örüyorsanız, şişiniz başka ise, başka bir bedene örüyorsanız, daha büyük bir beden için örüyorsanız bu kadar gram almıyorsunuz, birazcık fazla alıyorsunuz. Bunu da unutmuyoruz. Dilerim işinize yarayan, hoşunuza giden bir model olmuştur. Yeni projelerde buluşmak üzere. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.